Ekranların sevilen dizisi Mehmet Fetihler Sultanı ile gündeme gelen Fatih dönemine damga vuran, kudretli paşalar ve sadrazamların kimler olduğu merak ediliyor. Biz de bu videomuzda Fatih Sultan Mehmet Han devrindeki ünlü paşaların kim olduklarına daha yakından bakalım. Fatih'in saltanatı boyunca öne çıkan paşaları ve sadrazamları, Çandarlı Halil Paşa, İshak Paşa, Zaanos Mehmet Paşa, Şehabettin Paşa, Saruca Paşa, Mahmut Paşa, Rum Mehmet Paşa, Gedik Ahmet Paşa, Hoca Sinan Paşa ve Karamani Mehmet Paşa olarak sayabiliriz. Kanal olarak daha önce Çandarlı Halil Paşa, Zaanos Paşa, Şehabettin Paşa, Saruca Paşa ve İshak Paşa hakkında her biri için ayrıntılı birer video yayınlamıştık. Bu videoların içinde bulunduğu video serimize ekranın sağ üst kısmında yer alan karttan ya da açıklamalar kısmına bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz. Daha önce kendilerinden bahsetmediğimiz diğer paşaların hayatlarına kısaca bakacak olursak, Zaanos Mehmet Paşa'nın ardından 1456 yılında Vezir-i-Azamlık makamına yükseltilen Mahmut Paşa, Fatih devrinde iki farklı dönemde sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı tarihinde sadrazamlık görevine dek yükselen ilk Yeniçeri Ocağı mensubu olan Mahmut Paşa, aslen Devşirme kökenlidir. İstanbul'un fethinden sonra Rumeli Beylerbeyliği görevine getirilen Mahmut Paşa, 1. Sadrazamlığı döneminde bu görevine de devam etmiştir. 1. Sadrazamlık görevinden 1466 yılında ayrıldıktan sonra 1472'de tekrar sadrazam olan Mahmut Paşa, 1474 yılında Fatih tarafından idam ettirilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han, paşalarından birer bölgeyi seçip imar etmelerini istemiştir. Mahmut Paşa, günümüzde de Mahmut Paşa semti olarak anılan bölgeyi seçerek burada Mahmut Paşa Çarşısı ile cami, medrese ve imaretler yaptırmıştır. Mahmut Paşa'nın 1. sadrazamlık vazifesinin son bulmasından sonra bu göreve atanan Rum Mehmet Paşa, Rum kökenli bir devşirmedir. Sadrazamlık dönemindeki sert ve acımasız uygulamaları nedeniyle Aşık Paşazade gibi tarihçiler tarafından ağır şekilde tenkit edilen Rum Mehmet Paşa, 1470 yılında boğdurulmuştur. 1474 ile 1476 yılları arasında sadrazamlık yapan Gedik Ahmet Paşa'nın ise Arnavut kökenli olduğu ileri sürülür ancak bu husus tartışmalıdır. Fatih döneminde önce Rumeli Beylerbeyliği sonrasında ise Anadolu Beylerbeyliği görevlerinde bulunan Gedik Ahmet Paşa 1476 yılında sadrazamlık görevinden alınmış ve 1482 yılında boğdurularak öldürülmüştür. Günümüzde İstanbul'da yer alan Gedik Paşa semti de adını bu paşadan alır. Babası İstanbul'un ilk kadısı Hızır Çelebi, dedesi ise anne tarafından Molla Yegan olan Hoca Sinan Paşa, Fatih döneminde 1476 ile 1477 yılları arasında sadrazamlık görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda ünlü bir kelam alimi ve matematikçi olan Sinan Paşa, 1470 yılında vezir olarak atanmıştır. 1476 yılında ise yaklaşık bir yıl gibi kısa sürecek sadrazamlık görevine atanan Hoca Sinan Paşa, 1486 yılında hayatını kaybetmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han döneminin son sadrazamı ise Türk asıllı ve Karaman doğumlu olan Karamani Mehmet Paşa'dır. 1477 ila 1481 yılları arasında sadrazamlık görevinde bulunan Karamani Mehmet Paşa, daha önceleri müderrislik, divan katipliği gibi görevlerde bulunmuş ve Mahmut Paşa'nın tavsiyesiyle 1464 yılında nişancı olarak atanmıştır. Uzun yıllar bu görevde kalan ve Nişancı Paşa lakabıyla ünlenen Karamani Mehmet Paşa daha sonra vezir olmuş ve en sonda Vezir-i-Azamlık görevine dek yükselmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatında sadrazam olan Mehmet Paşa, Cem Sultan'ı desteklediği yönündeki iddialardan dolayı Beyazıt yanlısı Yeniçeriler tarafından 4 Mayıs 1481'de öldürülmüştür. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.